Herkese merhaba, Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu Viagra kullanımı tehlikeli mi? Viagra kullandığımızda ölebilir miyiz? Gerçekten de baktığımız zaman insanların bu konuda korkusu var, endişesi var. Bazen polikliniğe gelen hastalar, hocam ben kesinlikle kullanmak istemiyorum, çok korkuyorum diyor. Acaba haklı mı? Bununla ilgili vaka var mı? Baktığımızda bununla ilgili birçok rapor edilmiş vaka var. Kullandıktan sonra, ilişkiden sonra ya da ilişki esnasında ölen birçok hasta var. Ama tabii bunların oranları kullananların sayısına baktığımız zaman gerçekten çok düşük. Peki Viagra'nın bununla ilgili çalışmaları ne diyor? FDA'nin çalışmaları var hatta bununla ilgili. 10 yıllık takip yapmışlar. 10 yıllık takipte yan etki bildirimlerini değerlendirmişler. 10 yıl içerisinde sildenafil sitrat kullanan yani Viagra'nın etken maddesini kullanan hastalarda 26.451 tane yan etki bildirimi olmuş. Bu yan etki bildirimlerin 8.3'ü yani %8.3'ü ölüm bildirimi. Baktığımız zaman hakikaten yüksek. Viagra markası kullanıp da yan etki bildirenler 14.000 ve Viagra markası kullanıp yan etki bildirimi yapıp da bunların ölüm oranları ne? %12.3. Yani bu da yüksek bir oran. Ben hani kullananların %12.3'ü ölmüş demiyorum arkadaşlar. Yani kullananların çok çok küçük bir kısmı ölmüştür. Çünkü zaten piyasadan kaldırılırdı. Yan etki bildirimi yapıp da bu yan etki bildirimlerinin %12.3'ü ilişkilendirilmiş. Ama şöyle bir durum yok. Viagra'nın şu ana kadar kalbe direkt olarak zarar verdiğini gösteren herhangi bir yayın yok. Ama şöyle bir net bir düşünce var. Viagra kullandıktan sonra kişi normal efor rutininin yani hareket rutininin dışına çıktığı için yani yolun dışına saptığı için bu kişilerde eğer kalple ilgili gizli kalmış bir hastalık varsa bunu gün yüzüne çıkartma ihtimali yüksek tabii doğal olarak. Bu doğal olarak karşılaştığımız bir şey. Çünkü eğer biz bir hastaya Viagra tedavisi düşünüyorsak ya da hasta ben Viagra kullanamıyorum diye geldiği zaman bir hasta bize biz hastanın kardiyolojiyle ilgili, kalple ilgili en ufak bir soru işareti varsa aklımıza mutlaka bir kalp doktoruna gönderip onun hareket kabiliyetine, kalbin gücünü, efor kabiliyetini mutlaka bir değerlendirme için sokup bir kardiyolojiden bu işte ilgili olur olmaz bir dönüş alıyoruz. Bir konsültasyon yapıyoruz mutlaka. Peki bu konu böyle. Viagra kanserle bir ilişkisi var mı? Bu da son yıllarda gündeme gelen bir durum. Sildenafil steroid kullanıcıları arasında malin melanom denen bir deri kanserinden bahsedilmekte. Malin melanom deri kanseri çok agresif, hızlı ve ölümcül ilerleyen bir hastalık. Bu hastalığın daha fazla görülebileceğini iddia eden 3 tane büyük çalışma çıktı. Yani Viagra ya da sildenafil steroid kullandıktan sonra bu kişilerde malin melanom olma ihtimali daha anlamlı bir şekilde arttığı tespit edildi. 3 tane yayınla ve bu 3 yayın sonrasında FDA, Amerikan İlaç ve Gıda Komisyonu PD5 inhibitörü dediğimiz bu sildenafil steroidle ilgili ilaçları izleme listesine aldığını söylemek lazım. Son yapılan bir çalışmada da ilişkisi tespit edilemedi ama diğer 3 tane çalışmada bayağı büyük çalışmalar. Onun dışında küçük vaka raporları var. Bunlar nedir? Viagra kullandıktan sonra işitme kaybı gelişmiş, Pfizer'a mahkeme açmış. Gene Viagra kullandıktan sonra görme kaybı gelişmiş, Pfizer'a mahkeme açmış. Gene kalp sorunları nedeniyle mahkeme açmış. Aynı zamanda bu malin melanom dediğimiz agresif, ilerleyici, ölümcül deri kanseriyle ilişkili mahkemeler açılmış durumda şu anda Pfizer'a karşı. Çok Viagra alırsanız ne olur? Tabii ki yan etkisi, riski artar. Ama Viagra genellikle aslında güvenli dozu yüksek olan bir ilaçtır. Onu da söylemek lazım. Buradaki yazıda birçok ölüm vakasından bahsettim. Viagra kullandıktan sonra ölmüş ve bunların işte hangi ilaçları kullandığıyla ilgili vaka raporları var. Bilimsel vaka raporlarının özetlerini koydum buraya. Okumak isterseniz. Viagra bilindiği üzere işte diğer ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Aynı zamanda alkolle ciddi olarak etkileşime girebiliyor. O yüzden kullanırken dikkat edilmesi lazım. Şu bir gerçek. Viagra çıktıktan sonra erkekler çok önemli bir avantaj elde etti. Ereksiyonla, sertleşmeyle ilgili. Ama tabii bu ilacı kullanırken bazı riskleri de göze almak gerekiyor. Çünkü gerçekten cinsel ilişkide, sertleşmede ciddi faydası var. Viagra kullanmak istemiyorsak ya da kullanamıyorsak ne yapmak lazım? O zaman penise enjeksiyon tedavileri, penis vakum pompaları ya da
Penis protezi gündeme gelmeye başlıyor. Başka tedavi seçenekleri de var tabi. İlla Viagra almak istemiyorsa hasta, başka tedavi seçenekleriyle hastanın gene sertleşmesini, ereksiyonu, cinselliğini bir şekilde sağlayabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.